SMC öğrenmeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarda pullback ve inducement'u görmüştük. Inducement da aslında bir pullback'ti ama her bölgedeki de likidite bölgelerini ifade ediyor ikisi de. Inducement alınana dek higher high bölgeleri veya high da diyebilirsiniz. Lower low bölgeleri veya low da diyebilirsiniz. Onaylanmıyordu. Dolayısıyla inducement olmadan geçerli bir BOS var diyemiyoruz. Aynı zamanda market yapısını doğru tanımlayamıyoruz. Bu yüzden inducement SMC'nin temelidir demiştik. Videoda ise trendin devamlılığı anlamına gelen break of structure yani BOS nedir ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. BOS size bullish veya bearish yapının yani yükselen bir trendin veya düşen bir trendin devam edip etmediğini gösterir. Yapının kırılması anlamına geliyor. Yapı neydi bizim için? Eğer yükselen bir piyasa içerisindeysek fiyatlar higher high, higher low yapa yapa devam eder. Düşen bir piyasa içerisindeysek fiyatlar lower low, lower high yapa yapa devam eder. BOS da yükselen trend için high noktasının veya higher high diyebileceğimiz noktanın kırılmasıyla gerçekleşiyor. Düşen trend için ise tam tersi lower low bölgesinin kırılmasıyla gerçekleşiyor. Tabi tek şart bu değil. Bu videoda valid yani geçerli ve invalid yani geçersiz BOS nasıl gerçekleşiyor? Bunun üzerinde duracağız. BOS için trendin devamı yapının kırılması dedik. Burada çizgilerle ifade ettiğim diyagram yerine mumlar açısından incelersek BOS'u geçerli bir BOS var dememiz için yüksek bölgesinin üstünde bir kapanış olması gerekiyor. Ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü geçerli bir BOS var dememiz için inducement bölgesinin alınması gerekiyor. Buradaki örneği incelediğimiz zaman inducement bölgesinin alındığını görüyoruz. Buradaki mumla inducement'ın alındığını görüyoruz. O zaman ikinci şartımıza bakacağız. İkinci şartımız yüksek bölgesinin üstünde kapanış yapması. Düşen açısından ise düşük bölgesinin altında kapanış yapması. Burayı incelediğimiz zaman şu yeşil mumun onaylı higher high bölgesinin üstünde şu şekilde yapalım. Bu yeşil mumun higher high bölgesinin üstünde kapatması bizim için geçerli bir BOS'tur. Burada geçerli bir BOS vardır diyebiliriz. Yani trendimiz devam ediyor. Momentum bullish. Bullish bir market yapısı içerisindeyiz. Bunu ifade ediyor. BOS'umuz gerçekleştikten sonra ise onaylanan bir şeyimiz daha vardı. Ne diyor? Higher low bölgesiydi. Burada BOS gerçekleştikten sonraki en düşük noktamız neresi? Şu yükseği yaptıran en düşük noktamız neresi? Bu bölge. O zaman buraya ne diyeceğiz? Higher low diyeceğiz. Bu şekilde işaretleyelim. Eğer fiyat burada inducement'ı almasaydı şu şekilde olsaydı o zaman burada geçerli bir BOS'umuz var diyemezdik. Burada inducement alınmadığı için geçerli bir BOS'umuz var diyemiyoruz. Aynı zamanda o zaman burası SMC açısından higher low bölgesi değildir. Şimdi bunu geri alacağım. Yani inducement burada alındı. Farz edelim ki inducement burada alındı. Ama diğer şartımız buradaki mum kapanışı gerçekleşmedi. Eğer inducement alınmasına rağmen higher high bölgesinin üstünde kapanış gerçekleşmiyorsa bu bizim için yine geçerli bir BOS değildir. Yani burası invalid BOS'tur. Aslında teknik olarak geçerli bir BOS'tur bu. Neden? Çünkü fiyat sonuçta bir yüksek yapıyor. Bunu key level videolarında görmüştük. Orada demiştik ki yüksek bölgesi veya düşük bölgesi yükselen açısından anlatıyorum. Zaman tasarrufu açısından. Düşen için de tam tersi. Zaten grafikler üzerinde örnekler yapınca bunlar oturacak. Key level videolarında demiştik ki eğer yüksek bölgesi güçlü marabuz mumlarıyla marabuz mumu yani şu şekilde %80 oranında gövdeli mumlarla kırılırsa biz bu kırılımı daha fazla ciddiye almalıyız. Neden? Çünkü biliyoruz ki bu bölge güçlü şekilde kırılırsa şu şekilde güçlü mumlarla kırılırsa neyin yorumunu yapabiliriz burada? Trend güçlü, momentum güçlü, yükseliş yönlü hareketimiz gerçekçi ve güçlü bir harekettir. Yorumunu yapmıştık key level videolarında. Burada da aynısını söyleyebiliriz. Fiyat buranın üstüne fitil atıyorsa teknik olarak bu geçerli bir BOS'tur. Ama burada yapacağımız yorum fiyat önceki ayın üstünde kapanış gerçekleştiremiyorsa burada momentum zayıftır ve geçerli bir BOS vardır demiyoruz. Neyin ihtimalini veriyoruz burada? Liquidity sweep yani bu bir likidite operasyonudur. Bu yüzden geçici de olsa burada short işlem arayabiliriz. Ta ki inducement bölgesine dek yani fiyat inducement'ı alıp higher high bölgesini onaylattıktan sonra bu bölgenin üstünde mum kapanışı gerçekleştiremiyorsa bu bizim için liquidity sweep'tir. Yani likidite temizliği veya likidite alımı geçici bir short işlem alabiliriz. Nereye dek? İlk hedefimiz neresi olabilir? Yeni inducement bölgesi. Fiyat burada yeni bir high yaptığı için yeni inducement'ımız nereye taşınacak? Tabii ki buraya geçici bir short işlem alabiliriz. Tabii buna daha sonra gireceğiz. Diğer bir durumda ise geri alacağım yine bunları. Diğer bir durumda ise birinci mum bu yükseğin üzerinde kapatamadı. İkinci mum bu şekilde fitil attı. Bazı yerlerde görürsünüz ikinci fitilin atmasını boz şeklinde değerlendirebilirler. Ama biz yine bunu boz şeklinde değerlendirmeyeceğiz. Neden? Çünkü momentum düşük diyeceğiz. Bu mum da bu fitilin likiditesini aldı diyeceğiz ve likidite operasyonundan şüpheleneceğiz. Ama eğer bu ikinci mum bu şekilde ilk mumun yükseğinin üstünde kapatsaydı bu da bizim için ne olacaktı? İşte o zaman bu da bizim için geçerli bir boz olacaktı. Eğer bu şekilde altında olsaydı ikinci mumu atmasına rağmen fitili de üstüne atmasına rağmen bu bizim için geçerli bir boz değildir. Ama bu şekilde ikinci mum birincinin üstünde
üstünde kapatıyorsa geçerli bir BOS'tur veya diğer durum ne olabilir? Yine aynısı olabilir. Üçüncü mum gelip bu şekilde bunun üstünde kapatırsa bu yine bizim için geçerli bir BOS olacak. Yani burada birinci mum bu bölgenin üstüne fitil atıp kapanış yapmazsa bu bizim için geçerli bir BOS değildir. Ama ilerleyen mumlarda şu şekilde bir pullback de görebilirsiniz. Bunu ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. Yani fiyat gelip bir miktar pullback verip tekrardan gidip buradaki yaptığı yükseğin üstünde kapatırsa, şu mumu aşağı alayım. Diyelim ki birinci mum üstünde kapatamadı. Daha sonra fiyat pullback verip gelip bu mumun üstünde kapatırsa şu şekilde düşünelim. Fiyat pullback verdi, geldi. En son yaptığı bu yükseğin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. O zaman bu da bizim için geçerli bir BOS olacak. Özetle ilk mum bu şekilde fitil atarsa yükseğin üstüne buna BOS demiyoruz. Liquidity sweep ihtimalini değerlendiriyoruz. Bu bize neyin işareti? Market güçsüz ki yukarıya gidemiyor. Veya swing high, swing low videolarında gördüğümüz üzere high noktalarda likidite birikirdi. Low noktalarda likidite birikirdi. O zaman bu da bir likidite operasyonu olabilir. Biz de tersine işlem arayabiliriz burada ki genelde tersine işlemlerimiz başarılı olur. Çünkü bu bir likidite operasyonudur. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Sol taraftaki örnek üzerinden devam edelim. Şimdi marketin buradan boss yapa yapa geldiğini düşünün. Fiyatın burada bir yüksek yapıyor. Yüksek yaptıktan sonraki pullback bölgem neresi? Burası. O zaman burası bizim için ne oluyor? Inducement. Fiyat gelip inducement bölgesine alınca neyimiz onaylanıyordu? Higher high bölgemiz. Hemen yazalım buraya. Fiyat geldi, inducement'ı aldı. Higher high onaylandı. Inducement'ı aldıktan sonra gidip higher high bölgesinde fiyat ne yaptı? Kapanış yaptı. O zaman burası bizim için geçerli bir BOS'tur. BOS gerçekleştikten sonra onaylanan şeyimiz neydi? Higher low bölgemizdi. O zaman hemen buraya yazalım. En düşük noktamız neresi? Bu yükseği yaptıran en düşük noktamız fitil dahil neresi? Burası. O zaman buraya ne diyoruz? Higher low bölgesi diyoruz. Ondan sonra fiyat BOS gerçekleştikten sonra burada bir yüksek yapıyor. Yüksek yaptıktan sonraki ilk pullback bölgem benim neyim olacaktı yine? Inducement bölgem olacak. Ama fiyat buraya döndüğünde inducement'ı almadığını görüyoruz. O zaman burada higher high bölgemiz onaylanmadı. Fiyat inducement'ı almadan ne yapıyor? Onaylanmayan higher high bölgesinin üstünde kapanış yapıyor. O zaman bu bizim için invalid BOS'tur. Yani geçersiz bir BOS'tur. Neden? Çünkü fiyat inducement'ı almadı. Halen bizim onaylı high bölgemiz burada. Bazıları diyebilir ki buradaki yüksek buradan daha yüksekse o zaman buraya neden yüksek demiyoruz. Aslında burası yüksek doğru ama SMC açısından, likidite konsepti açısından onaylı bir high değildir. Buraya higher high diyebilirsiniz. Swing high, swing low videolarında gördük. Key level videolarında gördük. Burası kesinlikle higher high'dır. Yani sonuçta bir yüksek yaptı. Bu tepeden daha yüksek bir noktada ama SMC açısından burası onaylı bir high değildir. Ta ki ne zamana dek? Inducement alınana dek. Öyleyse devam ediyoruz. Normal şartlarda traderların birçoğu buraya boss diyecek. Daha sonra örnekler yaptığımız zaman veya siz grafikler üzerine gittiğinizde denersiniz, ona göre hangisinin geçerli olup olmadığı değerlendirmesini yaparsınız. Daha sonra fiyat buradan devam ediyor. Tekrardan burada bir yüksek yaptığını görüyorum. Fiyat burada bir yüksek yapınca ilk pullback bölgem neresi olacak? Inducement bölgem olacak. Fiyatın buradan dönüp inducement'ı aldığını görüyorum. O zaman burada ne gerçekleşti? Yeni higher high bölgem burası oldu. Onaylı higher high bölgem burası oldu. Şimdi high'ım bu bölgeden buraya taşındı. Ama henüz low bölgem onaylanmadı. Fiyatın burada olduğunu düşünün. Henüz higher low bölgem onaylanmadı. Öyleyse benim fiyat hareketim nerede? Buradan şu düşük noktadan bu bölgeye tek bir dalga var. High onaylanan yere dek tek bir dalga hareketim var. Bu neden önemli? Birazdan buna değineceğim. Fiyat daha sonra inducement'ı alıp ne yaptı? Burada higher high bölgesinin üstünde kapanış gerçekleştirdi. O zaman burası bizim için nedir? Geçerli bir BOS'tur. BOS olunca onaylanan şeyimiz neydi? Higher low bölgemiz. Öyleyse yeni higher low bölgemiz burası. Bu da buradan buraya taşınmış oldu. Yeni fiyat hareketim bununla bunun arasında. Şimdi bu neden önemli? Burada tek dalga olması neyi ifade ediyor? Bu inducement bölgesinin alınmadığını düşünün. Yani bu şekilde uzatalım bunu. Fiyat gelip inducement'ı aldı mı? Hayır, almadı. O zaman burada higher high'ımız onaylanmıyor. Higher high'ımız burada onaylanmayınca fiyat gelip buranın üstünde kapanış yapsa bile bu bizim için bir boss değildir. Ama traderların çoğu buna boss diyecek. Peki bu neden önemli? Buradan buraya tek bir dalga var dedik ya, aslında buradan buraya bir bullish hareket var. Traderlar buraya boss deyince higher low bölgesini de burada belirleyecek. Higher low bölgelerini burada belirledikleri zaman şurada da geçerli bir pullback olmadığını düşünün. Yani bu mum bunun içinde geçerli bir pullback olmadığını düşünün. Buraya boss diyen traderlar ne yapacak? Burayı higher low şeklinde de değerlendirecek. Fiyat buraya döndüğü zaman burayı poi noktası şeklinde değerlendirecekler. Poi noktasını daha sonra göreceğiz. İşleme girmek için veya alım satım yapmak için risk aldığımız bölge. Burayı poi noktası şeklinde belirleyecekler. Buradan işleme girecekler normal şartlarda. Ama biz burada neyi biliyoruz? Buradan buraya tek bir dalga var ve inducement alınmadı. Yani likidite alınmadı. Aslında bu higher low diye belirledikleri bölge inducement'tır ve likiditeyi ifade ediyor. Buranın altında likidite varsa neden biz burada işleme giriyoruz? Daha sonra buradan işleme giriyorlar. Stopu nereye atıyor bunlar? Inducement bölgesinin altına. Yani tamamen SMC'nin tuzağına düşüyorlar. Daha sonra fiyat buradan döndüğü
zaman biz buradan buraya tek bir dalga var dedik ya. Bunu daha sonra ayrıntılı göreceğiz ama mantığı anlayın diye anlatıyorum. Inducement bölgesi alınınca inducement'un burada alındığını düşünün. Bizim asıl high bölgemiz şu an onaylandı. Neden? Çünkü inducement burada alındı. Peki buradan buraya bir dalga varsa traderlar bunu görünce yani high low bölgesinin major low da diyebiliriz. Major low'un kırılmasıyla bu adamlar buraya ne diyecek? Change of karakter. Yani trend değişti. Bu change of karakteri daha sonra göreceğiz. Trendin değişmesi demektir. Onaylı higher low veya lower high bölgesinin kırılmasıyla trendin değişmesi demektir. Yani buradan buraya bir bullish trend varsa onaylı higher low bölgemiz kırılıyorsa biz buna ne diyoruz? Change of karakter diyoruz. Şimdi burayı da major low veya higher low şeklinde belirleyen traderlar ne oldu? Fiyat gelip inducement'ı alınca bu adamlar diyor ki burada change of karakter gerçekleşti. Yani trend değişti. Halbuki trend değişmedi. Trend buradan buraya bullish. Burada tek bir dalga var. Bu neden önemli? Şimdi bu adamlar burada bir kez stop oldu. Neden? Çünkü inducement bölgesinde işleme girdiler. Ama biz biliyoruz ki burası inducement. Burada likidite var. O zaman neyi bekliyoruz? Bunların change of karakter dediği yere biz ne diyoruz? Inducement diyoruz. Biz peki nerede işleme gireceğiz? İşte burada. Burası bir poi noktası. Buraya geldiğinde işleme gireceğiz. Birinci poimiz burada örneğin. İkinci poimiz burada. Bu adamlar ayrıca burada change of karakter oldu diye tekrardan tersine işlem açmaya başlıyorlar. Halbuki bizim burada market yapımız bullish. Market yapımız bullish ise biz neden trend tersine işlem açalım? İşleme gireceğimiz poi noktası burası. Neden? Çünkü inducement yani likidite alındıktan sonraki ilk poi noktası güvenli bölgedir. Veya ekstrem olan en dipteki poi noktası güvenli olandır. İşte bu yüzden buradaki tek dalga önemlidir. Bize nasıl bir trend içinde olduğumuzu söyler. Eğer inducement'a göre bunları belirlemezseniz her low kırıldığında, her high kırıldığında boss dersiniz. Burada gördüğümüz üzere boss dersiniz. Her low kırıldığında da change of karakter gerçekleşti dersiniz. Bu da SMC'nin tuzağı, SMT, trap, smart money trap. Şimdi bu change of karakteri daha sonra göreceğiz. Change of karakter önemli çünkü SMC'nin entry modüllerinden biri. Bu yüzden önemli. Daha ayrıntılı şekilde göreceğiz ama bahsettik zaten. Onaylı high low bölgemizin kırılmasıyla trend değişiyor. Şimdi buradan buraya tek bir dalga var dedik. Bizim en son onaylı valid boss'umuz neredeydi? Bu bölgedeydi. Öyleyse onaylı high low bölgemiz nerede? Burada. Change of karakter nerede değişecek peki? Tabii ki onaylı high low bölgesinin kırılmasıyla. Yani buradan buraya tek bir dalga varsa fiyatın buradaki low ile buradaki high arasında yaptığı şeyler trendi değiştirmeyecek. Trendi değiştirecek olan şey nedir? Bu low'un onaylı high low bölgesinin kırılmasıdır. Yani fiyat gelip ta bu dipten de dönebilir. Yine bu sağdaki gördüğümüz örnekteki gibi ne yapabilir? Gelip burada high low bölgesinde likidite sweep yapıp tekrardan yukarıya gidebilir. Market yapısını tanımlarken bunu ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. Fiyat burada high yapınca gelip buradaki inducement'ı alsaydı, örnek veriyorum. Buradaki inducement'ı alsaydı burası bizim neyimiz olacaktı? Geçerli boss'umuz olacaktı. Aynı zamanda burası onaylı high bölgemiz olacaktı. Ama burada biz neyin örneğini verdik? Burada fiyat bu inducement'ı alamadan yeni bir yüksek yaptı. O zaman inducement bölgemiz nereye taşınacak? Bu bölgeye. Neden? Çünkü ilk pullback bölgesi burası. Inducement alındıktan sonra burada high onaylandı. Öyleyse yeni fiyat hareketimiz nerede? Onaylı low'umuzla onaylı high bölgemiz arasında. Fiyat buradan buranın altında kapanış yapana dek market bullish gelip buranın altında kapatırsa bu bizim için change of karakter olacak. Yani trend değişecek. Ama burada gerçekleşen herhangi bir hareket bullish'tir ve bullish işlemler arayacağız. Daha sonra fiyatın buradan gelip bu şekilde döndüğünü düşünün. Onaylı high bölgesinin üstünde kapattığı zaman biz buraya ne diyeceğiz tekrardan? Tekrardan boss diyeceğiz. Onaylı boss diyeceğiz. Bu şekilde. Bunların hepsini daha sonra ayrıntılı şekilde göreceğiz ama işin mantığını anlatabildiğimi düşünüyorum. Traderların düştüğü tuzağı net şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Onaylı high low bölgemiz kırılmadan change of karakter gerçekleşmiyor. Onaylı high bölgemiz kırılmadan üstünde kapanış olmadan inducement alınmadan boss gerçekleşmiyor. Onaylı high bölgesiyle high low bölgesi arasında gerçekleşen hareketlerin tamamı iç yapıdır. Ve bizim burada yapımız bullish ise biz bullish işlemler arayacağız. Eğer burada geçerli bir boss var deseydik inducement alınmamasına rağmen buraya birçoğunun yaptığı gibi high low diyecektik ve likidite bölgesinin üstünde işleme girecektik. Yani bile bile stop olacaktı. Şimdi bunları gerçek grafikler üzerinde örneklendirelim. Gerçek grafik üzerine geldim şimdi. Inducement ve boss bölgelerini tespit edelim. Yükselen piyasa için dipten tepeye, düşen için tepeden dip bölgeye doğru analiz yapıyoruz. Bunu öğrenmiştik. Şimdi bu bölgenin onaylı lower high bölgesi olduğunu düşünün. Yani şu şekilde düşen bir trendimiz var. Fiyat bu bölgede onaylı bir lower high yapıyor. Daha sonra bu bölgenin kırılmasıyla ne diyeceğiz biz buna? Change of karakter. Kısaca çok. Bu bölgede çok gerçekleşti. İlk hareketimiz trend değiştikten sonraki ilk hareketimizi çok şeklinde isimlendiriyoruz. Veya bazı yerlerde MSS diyebilirler. Boss için MSB diyebilirler. Değişen bir şey olmuyor. Biz boss ve çok şeklinde ele alacağız. İlk hareketimiz çok. Trend değiştikten sonra fiyat devam ederse ikinci hareketimize boss diyeceğiz. Üçüncü, dördüncüye boss diyeceğiz. Sadece ilk hareket değişikliği, trendin değişikliğini ifade ettiği için çok diyeceğiz. Şimdi bu
bu bölgede çok gerçekleşti. Daha sonra ne arayacağız? Trend devam edecek. Tekrardan bu bölgeyi gelip kırdığı takdirde ne olacak? Tekrar bir çok gerçekleşecek. Yani yükselen trende girdi piyasa ama tekrardan gelip onaylı low bölgesinin altında kapanış yaparsa tekrardan çok olacak. Market her zaman stabil şekilde hareket etmiyor. Bazen farklı durumlar oluyor. Bunları ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. Örnek yapa yapa farklı türleri, farklı çeşitleri göreceğiz. Şimdilik bunları iyi anlayabilmek için daha net örnekler üzerinden devam edelim. Burada çok gerçekleştiği bir impuls hareketi var. Burada fiyat bir yüksek yapıyor. Kendinden önce bir pullback var mı? Burada bir pullback var. O zaman buraya ne diyeceğiz? Inducement diyeceğiz. Ama inducement'ın alınmadığını görüyoruz. Biraz daha yanlışırsam şu şekilde inducement'un alınmadığını görüyoruz. Normal şartlarda buraya diyecekler ki boss, bu şekilde değerlendirecekler. Buraya ne diyecekler? Boss diyecekler. Çünkü bu yükseğin üzerinde kapattı. Biraz daha yanlışırsam burada kapanış olduğu için buraya boss diyecekler. Ama biz biliyoruz ki inducement yani likidite alınmadığı için bu bizim için geçerli bir boss değildir. Peki geçerli boss değilse fiyat burada tekrardan bir yüksek yapıyor. Yeni inducement bölgemiz neresi olacak? Yeni inducement bölgemiz neresi olacak? Buranın daha önceki videoda öğrendiğimiz üzere minor bir inducement olduğunu görüyoruz. Major inducement bölgemiz neresi? Burası olacak. Daha sonra fiyat burayı yine alamıyor. Bu düşüşte tekrar alamıyor. Ve yeni bir yüksek yapıyor. Devam ediyor. Yine alamıyor inducement'ı. O zaman inducement'ımız taşınıyor. Tekrardan burada bir yüksek yapıyor. Yeni inducement bölgemiz neresi? Devam ediyor. Fiyatı takip ediyor inducement. Alınana dek boss veya çok gerçekleştikten sonra devam ediyoruz. Inducement bölgemiz burada. Ama fiyat yine bunu alamıyor. Bunu alamadan yeni bir yüksek yapıyor. Burada yeni bir yüksek yapınca yeni inducement bölgemiz neresi olacak? Bu bölge olacak. Daha sonra fiyat gelip burada inducement'u alıyor. O zaman ilk onaylanan şeyimiz ne? Higher high bölgemiz. Burası bizim neyimiz oldu? Higher high bölgemiz oldu. Şunları bir sileyim. Onaylı higher high bölgemiz burasıysa veya high da diyebiliriz. Bunları ayrıntılı şekilde öğrendik. Burada higher high'ımız onaylandıysa onaylı low noktamız neresiydi bizim? Bu bölgeydi. Çünkü burada çok gerçekleştikten sonraki bölgemiz neresi olacak? Düşük noktamız burası. Öyleyse nasıl bir hareketimiz var burada? Buradan buraya tek bir impuls dalgası var. O zaman market bullish. Buradan buraya market bullish. Normal şartlarda ne yapacaklardı? Buraya diyeceklerdi ki boss. Buraya diyeceklerdi ki boss. O zaman bunlara boss diyenler burada gördüğümüz üzere kırılım geldiği zaman ne diyecekler buna? Çok gerçekleşti. Market yapısı değişti. Ne yapacaklar? Daha sonra burası kırılınca burada poi noktası belirleyecekler. Fiyat buraya geldiğinde, fiyat buraya döndüğünde buradan ne yapacaklar? İşleme girecekler. Neden? Çünkü trendin değiştiğini düşünüyorlar. Bir trende girdiğini düşünüyorlar. Peki burada ne oldu bunlara? Stop oldular. Aslında fiyat ne yapıyor? Market bullish. Peki buradan buraya tek bir dalga varsa bunun önemini diyagram üzerinde öğrendik. Buradan buraya tek bir dalga varsa biz long yönlü işlemler arıyoruz. Poi noktasını daha sonra öğreneceğiz. Yani işleme giriş türlerini anlatmıyorum şu an. Bunun çalışıp çalışmadığını size sadece göstereceğim. Örneğin burayı incelediğimiz zaman buradan neyimiz var? Bir tane FVG veya imbalans mevcut. Fiyat ne yapıyor? Gelip imbalansı doldurup buradan dönüyor. Market bullish. O zaman bullish yönlü işlemler arıyoruz. FVG de bizim için bir POI'dir. FVG olmasa bile burada ne var? Order flow var. Order flow bölgesinden fiyat dönüyor. Nereye dönüyor? Yukarıya dönüyor. Neden yukarıya? Çünkü market bullish. Daha sonra devam ettiğimiz zaman fiyat higher high bölgesinin üstünde kapatırsa bizim için ne olacak bu? Trendin devamı. Yani boss olacak. Altına giderse onaylı bölgemizin, onaylı low bölgemizin altında kapatırsa o zaman işte çok diyebiliriz. İşte o zaman düşüş yönlü işlemler arayabiliriz. Tabii bu iç yapılarda da trade edebiliriz. Bunları daha sonra göreceğiz. Fiyat buradaki high ile low arasında ne yaparsa yapsın bunlar tamamen iç yapıdır. İç yapıda da işleme gireceğiz. Daha sonra devam ediyorum. Buradaki high bölgemin yani higher high bölgemizin üstünde bir ne gerçekleşiyor? Kapanış gerçekleşiyor. O zaman burası da bizim için geçerli bir boss'tur. Tekrar yapımız kırıldı. Fiyat burada boss gerçekleştikten sonra burada bir yüksek yapıyor. Inducement bölgem neresi olacak? İlk pullback bölgem olacak. Ama gördüğümüz üzere gelip alamıyor fiyat düşünce. Tekrardan burada yeni bir yüksek yapıyor. Yine buraya ne diyecekler? Boss diyecekler. Bu kırıldığı zaman ne diyecekler? Çok diyecekler. Halbuki trend tamamen bullish. Daha sonra fiyat burada ne yapıyor? Geliyor bir yüksek yapıyor. Fiyat yüksek yapınca nereye inceliyoruz? İlk pullback bölgesi. O zaman burası inducement. Inducement'ı gelip alıyor mu fiyat? Evet alıyor. Inducement'ı alınca neyimiz onaylandı? Yeni high bölgemiz burada onaylanmış oldu. Higher high bölgemiz onaylandı. Fiyat inducement'ı alıp higher high bölgesinin üstünde kapanış yapıyor. O zaman yeni boss'umuz nerede? Yeni boss'umuz burada olacak. Bu şekilde yeni boss'umuz burada. Burada gördüğümüz üzere örnekte de anlatmıştık bunu. İlk mumla alamıyor ama kendinden sonra gelen mum ne yapıyor? Bu yükseğin de üstünde kapatıyor. O zaman bizim için burası geçerli bir boss'tur. Böyle çiziyorum. Ondan sonra fiyat burada boss gerçekleştirince onaylanan şeyimiz neydi? Low noktamızdı. Higher low da diyebilirsiniz. Major low da diyebilirsiniz. O zaman buraya da yazalım bunu. Burada da higher low'umuz onaylandı. Burası kırılırsa çok gerçekleşti diyeceğiz. Fiyat burada bir yüksek daha yapmış. Ama bu yükseğin bu dalganın içerisinden çıktığını görüyoruz. Bu neden önemli? Eğer burada da bir pullback olsaydı bunun için minor bir pullback diyecektik. Asıl pullback bölgemiz burada.
Yani Indus Mut bölgemiz burada. Fiyat daha sonra gelip bu Indus Mut'u burada alıyor. O zaman higher high'ımız nereye taşınacak? Onaylı higher high buraya taşınacak. Daha sonra fiyat düşüyor. Eğer onaylı low'umuzun altında kapatırsa bizim için bu ne olacak? Change of karakter, yani trend değişti olacak. Higher high'ın üstünde kapatırsa yine ne diyeceğiz buraya? Boss diyeceğiz. Burada fiyatı incelediğimiz zaman fiyat gelip low bölgesinin altına ne yapıyor? Şöyle çizdiğimiz zaman low bölgesinin altına iğne atıyor. Teknik olarak bu bir çoktur. Yani trend değişti diyebiliriz. Ama diyagram üzerinde neyi öğrenmiştik? Bu tamamen bir likidite operasyonudur. Gördüğümüz üzere fiyat altına iğne atıyor ve üstünde kapatıyor. Öyleyse bu bizim için nedir? Likidite videolarında da ayrıntılı şekilde öğrendik. Yapının likiditesinin alınmasıdır. Bunları daha sonra göreceğiz. Buy side liquidity veya sell side liquidity diyenler de var buna. O zaman burada bir çok yok. Tekrardan fiyat ikinci denemede de eğer buranın altında kapatsaydı çok onaylanacaktı. Tıpkı burada olduğu gibi. Birinci denemede kapatmıyor, ikinci denemede kapatıyor. Ama gördüğümüz üzere yine burada ne yapıyor fiyat? Son yaptığı düşün. Yani bu bölgenin altında kapatmıyor. Öyleyse bu bizim için nedir? Bu bizim için bir çok değildir. Bizim için liquidity sweep'tir. Liquidity sweep de SMC'nin bir entry modülüdür. Bunu da göreceğiz. Burada kapanış yapmadığı sürece bizim çok onaylanmıyor. Buna liquidity operasyonudur diyoruz. Daha sonra göreceğiz. Düşük zaman dilimine gidip burada entry'ler arayabiliriz. Peki fiyat burada liquidity sweep yaptıktan sonra ne gerçekleşiyor? Gelip higher high bölgesinin üstünde kapanış gerçekleştiriyor. O zaman burada bizim geçerli bir boss'umuz daha oldu. Bu şekilde devam ediyor. Yüksek yapınca neyi inceleyeceğim? Tekrardan Indus Mut. Indus Mut alınırsa high bölgemiz onaylanacak. Daha sonra gidip o high bölgesinin üstüne kapatırsa boss gerçekleşecek. Boss gerçekleşince de neyimiz onaylanacak? Şimdi burada boss gerçekleşti. Neyimiz onaylanıyor burada? Higher low bölgemiz ne oldu? Buradan buraya taşınmış oldu. Onaylı higher low bölgemiz buraya taşındı. Fiyat buradan dönerse bu boss yapmasına rağmen devam etti bir süre diyelim. Devam etti. Bu şekilde döndü geldi. Ne yaptı? Onaylı higher low'un altında kapattı. O zaman buraya ne diyeceğiz biz? Çok diyeceğiz. Bu şekilde yazamadım ama bu şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda burada bir ayrıntı görüyoruz. Neyi? FBG imbalance videolarında size Smart Money'in grafikler üzerindeki izini anlatmıştım. Bu neden önemli? Şimdi diyelim ki burada bir boss gerçekleşti. Burada biz POI belirleyeceğiz. Fiyatın POI'den dönüp dönmeyeceğini veya özgüvenli bir şekilde işleme girip girmeyeceğimizi nereden bilebiliriz? Eğer grafikte Smart Money'in izleri varsa öğrendiğimiz üzere ne var burada? Bir imbalance mumu, ardından fiyat ne yapıyor burada? Daralan bir yapı oluşturuyor. Amacı neydi bunun? Likiditeye gitmekti. Buradaki likidite nerede? Öğrendiğimiz üzere low ve high noktalarında likidite birikir. Amacı ne burada fiyatın? Gelip likiditeyi almak. Bunu gördüğümüz zaman grafikler üzerinde biz Smart Money'nin izlerini öğrendik grafikler üzerinde. Aynı zamanda likidite bölgelerini biliyoruz ve market yapısı burada bullish olduğu için burada daha özgüvenli bir şekilde işleme girebiliriz. Aynı zamanda likidite videolarında da gördük bunu. Fiyat burada ne yapıyor? Ne oluşturuyor? Trendline likidite. Gördüğümüz üzere burada likiditeyi almadan düşüyor. Devam ediyor bu şekilde. Her temas ettiğinde trendline likiditeye temas ettiğinde gitgide yapımı da daralıyor burada aynı zamanda ve fiyat gelip likiditeyi aldığı zaman trendimiz de zaten bullish. Low bölgesinin altında da kapanış yapmıyor. Bariz şekilde burada imbalansı da görünce Smart Money grafikler üzerinde tanımlıyoruz ve bu şekilde özgüvenli bir şekilde işleme girebilirdik. Dediğim gibi şu an sizinle entry type'ları paylaşmıyorum. Çünkü önemli olan likidite bölgelerini tespit edebilmek SMC'de. Likidite bölgeleri Indus Mut'ta bulunur. Indus Mut bizim için onay mekanizmasıdır. Bunları öğrendikten sonra market yapısını tanımlamayı öğreneceğiz. Market yapısını tanımlayınca daha sonra işimiz basitleşecek. Koyu noktaları bulacağız. Yani işleme girmek için özel noktaları bulacağız. Ana mesele likidite ve market yapısı. Daha sonraki videolarda change of karakteri ayrıntılı şekilde öğrenelim. Yavaş yavaş market yapısını tanımlamaya başlayalım. Daha sonra da koyu noktalarını belirleyelim ve SMC'nin özel entry modüllerini sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Videoları desteklediğiniz için teşekkürler. Her seferinde unutuyorum söylemeyi. Bazı videolarım az izlenmesine rağmen 300-500 izlenmesine rağmen 30-40 beğeni oluyor. En az 30-40 kişi de beğeni atmayı unutmuştur diyorum. Böylece faydalı olup olmadığını anlayabiliyorum. Video çekmek gerçekten yorucu bir iş. Ciddi zaman gerektiriyor. Benim videolarım dümdüz olmasına rağmen zaten editten anlamıyorum. Ama videolarım edit gerektirmiyor zaten. Yine de kelime aralarını falan kesiyorum. Ses ve görüntü problemleri oluyor bazen. Anlamıyorum çünkü dediğim gibi. Bu yüzden yine de ciddi zaman alıyor. Bazen video atasım gelmiyor. Ama sizden gelen geri dönüşleri görünce zaman bulup devam etmeye çalışıyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Zaten halihazırda birçok video yaptım. Oynatma listesinden hepsine ulaşabilirsiniz. Ne şekilde takip etmeniz gerekiyor? Öncelikle kripto paralarla ilgili videolar var. Onları istediğiniz sırada izleyebilirsiniz ama teknik analiz
analiz videoları çoğaldı. Onları ne şekilde izleyebilirsiniz? Ona değinelim. Burada teknik analiz sıralı tüm videolar var. İlk çektiğim videodan son videoya dek buradaki listeden hepsine ulaşabilirsiniz. Onun dışında ihtiyacınıza göre örneğin hacim analizi, key level ve swing high, swing low videoları var. Şuradaki sıralı liste hepsini içeriyor ama isterseniz ihtiyacınıza göre oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Örneğin burada SMC ICT var. Buradan devam edebilirsiniz. Arz talep bölgeleri var. Buradan da devam edebilirsiniz. YouTube'a yüklediğim teknik analiz videoları genellikle temel seviye ve likidite konseptli. Aynı zamanda Udemy üzerinde teknik analiz kursum var. İsterseniz ona da ulaşabilirsiniz. Profilime gelip buradaki bağlantıya bastığınız zaman buradaki link üzerinden Udemy üzerindeki kursuma ulaşabilirsiniz. Bazı videoları YouTube'a açtım ama tabii ki hepsini açmadım. Udemy üzerindeki formasyonlar, göstergeler, kendi geliştirdiğim özel yapıları, çizgi grafiği, bunların birbiri arasındaki ilişkiyi öğrenebileceksiniz. Eğer teknik analizi 2 bölüme ayırsaydım Udemy üzerinde yayınladığım kurs 1. bölümün tamamlanması olurdu. Yani kapsamlı bir şekilde belli bir seviyeye gelip teknik analiz yapmak istiyorsanız büyük fiyat hareketlerini, trend dönüşümlerini, farklı konseptlerin bir araya getirilerek nasıl yorumlandığını öğrenmek istiyorsanız Udemy üzerindeki kurstan da yararlanabilirsiniz.